Altın baş kaldırdı. Evet sevgili dostlarım, gördüğünüz gibi altın yukarıya doğru başını kaldırmış durumda. Altındaki bu son durumla ilgili yorumları birazdan video içerisinde bulacaksınız. Doları konuşacağız, gümüşü konuşacağız, euroyu, sterlini, bitcoin'i şimdi sizlerle birlikte burada video içerisinde konuşup analiz etmeye çalışacağız. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz sevgili dostlarım. Yayınımıza hemen altın tarafıyla başlayalım. Gram altın, gümüş, dolar, Bitcoin, sterlin hepsine sizlerle birlikte bakalım. Evet, son zamanlarda belirttiğimiz gibi altında yukarı yönlü hareketin dönüş yapacağını sizlerle birlikte tahmin etmiştik ve dediğimiz gibi de sevgili dostlarım noktasal olarak altında yukarı yönlü hareketi, gram altında yukarı yönlü hareketi sizlerle birlikte izliyoruz. Evet, bazılarının dediği gibi altında 1500 dolarlara düşüş olacak şeklinde yorumlar vardı. Fakat biz bu yorumlara katılmadığımızı, teknik olarak vermiş olduğumuz seviyelerin yukarı yönlü çalışacağı yönünde tahminlerimizi iletmiştik. Burada yaptığımız yorum ve analizler sadece bizim kişisel öngörülerimizi kapsadığı için hiçbir zaman yatırım tavsiyesi olarak kullanılmamalı sevgili dostlarım. Bu uyarımızı yaptıktan sonra da hemen ons altında yayınımıza geçelim. Evet, ons altında şimdi bizler için 1703 dolar bölgesi, bakın şu 1703 dolar bölgesi destek konumuna geçmiş durumda. Yukarıda direnç konumunda olacak alan ise 1730 dolar. İlk bunu gördüğümüz zirve seviyesi olan 1730 dolar seviyesi altında önemli bir seviye olarak takip edeceğiz sevgili dostlarım. Altının onsu, bakın şimdi bu 1715 dolar önemli olacak. Fibonacci katsayılarıyla bunu bulduğumuz zaman 1715 dolar üzerinde kalabilir isek sevgili dostlarım, buralarda kapanışlar yapıp kalıcı bir şekilde burada durabilir isek altında bizler sizlerle birlikte ilk etapta şuradaki alanı yukarı yönlü atacağız. Bu da bizler için ikinci bir hedef bölgemiz olarak burada çizdiğimiz grafik üzerindeki 1800 dolar seviyesi. Evet, buradaki 1800 dolar seviyesine doğru altının ons tarafında sizlerle birlikte tekrardan yukarı yönlü hareketleri takip edeceğiz. Buradaki seviyemiz zaten biliyorsunuz 1730 dolar direnci. Bu direncin yukarıya doğru kırılmasıyla grafiğimizin yukarı yönlü hareketleri devam edecek şeklinde düşünebiliriz sevgili dostlarım. Evet, gram altın tarafına hemen geçelim. Ons altının hareketleri dolar tarafındaki stabil durumun devam etmesiyle birlikte gram altın tarafında da yukarı yönlü beklentilerimiz doğrultusunda 1024 TL seviyesine doğru hızlı hareketleri sizlerle birlikte izlemiş olduk. Şimdi bakalım gram altında son durum ne şekilde? Bakın, gram altında panik olmayın. Şuradaki 994 desteği üzerinde gram altın kaldıkça gram altında ilk etapta 1019, şuradaki 1019 direnci gelecektir ve onun üzerindeki ana hedefte 1035 TL civarından geçen bölge olacak demiştik. Bakın grafikler, teknik analize sadık kalma, sabır etmesini bilmek ne kadar önemli sevgili dostlarım. Ve bazı seviyelerin altında günlük kapanışlar görmediğimiz zaman aşağı yönlü panik hareketleriyle birlikte elinizdeki ürüne çökebilirler şeklinde yorumlarımız vardı. Panik yapmadan önemli bulduğumuz, Elliott yöntemleriyle bulduğumuz destek ve dirençlerin ne kadar noktasal olarak çalıştığını görüyorsunuz. Sizler de bununla ilgili videonun altına yorumlarınızı yazar, nokta dahi olsa desteklerinizi videolarımıza sunarsanız beni çok memnun edersiniz. Ayrıca kanalıma abone olmamış kişileri de mutlaka kanalımıza abone olmaya davet ediyoruz. Gram altında 1035'e doğru yukarı yönlü hareketlerin devamını bekliyorum sevgili dostlarım. Ve 1025 TL gram altında önemli bir bölge. Bu bölge üzerinde tutunmaya devam edersek Fibonacci katsayılarıyla birlikte, bakın arkadaşlar, kalıcı olabilir isek yukarı yönlü hareketlerin 1158 TL civarına doğru hızlı bir şekilde yukarı yönlü ivmelenmesi gerçekleşecektir. Gram altında duran sevgili dostlarımızın da dikkatli olmasında fayda var diyelim. Dolar Türk lirası, hemen dolar Türk lirasına geçelim. Buradaki stabil hareket gene bizlerin burada takip ettiği, bakın ne kadar noktasal çalışmış bir grafiğimiz var arkadaşlar.
Biz burada ne dedik? Dolarda 18.40. Bakın 18.40 çok önemli bir bölge. Bu bölge altında kapanış görmedikçe sakın panik yapmayın. Bu destek önemli bir destektir. Ve bu destek üzerinde 18 lira 62 kuruş seviyesinden geçen ikinci bir direnç ve Merkez Bankası'nın burada koşullandığı bir bölge var. Ve bu bölge üzerindeki hareketlerde Merkez Bankası'nın ikinci durduğu bölge ise 18 lira 71 kuruş seviyesi. Dolarda hala bu stabil durum devam ediyor arkadaşlar. Dolarda 18.40 aşağı yönlü pozisyonların alınabileceği bir durum. 18.71 üzeri ise arkadaşlar dolar kurunda hızlı hareketlerin 19 lira 50 kuruş seviyesine kadar dolar TL'yi götürebileceği bir alan olarak kabullenmek lazım. Fed'in yapmış olduğu faiz arttırımları altın yatırımcısının baş kaldırmasına sebebiyet verdi. Biliyorsunuz ki Fed artık biz faiz artışlarına ne kadar çok devam edeceğiz dese de özellikle firmalardan gelen sesler, IMF'den gelen sesler doğrultusunda Fed'in özellikle faiz artışlarında çok agresif olmaması yönünde uyarılara sebebiyet verdi. Bu da tabii altın tarafında alışların hızlanmasını beraberinde getirdi. Çünkü Fed'in artık çok da şahin olamayacağını piyasalar biliyor. Fed her ne kadar da sözlü olarak altına müdahale etmeye çalışsa da bunun sonucu olaraktan dolar tarafında da ülkemiz bazında enflasyonist ortam içinde bizlerin faiz indirdiği bir durum içerisinde de arkadaşlar ABD enflasyonu artı ülke enflasyonunun arasındaki fark bazında da dolar kuruna baktığımız zaman şu an dolar TL kurunun ucuz olduğu nominal değerinin şu an itibariyle 23 TL ve üzerinde bir fiyatta olması gerekliliğini bizler burada zaten görüyoruz. Cari açığa baktığınız zaman gene buradaki açık ithalat ve ihracat arasındaki farklılık ödenmesi gereken kısa vadeli borçlar dolar tarafını güçlü tutmaya devam ediyor. Dolar kurunda da hala da 18.40 üzeri 19.50 kısa vadeli gitmesi gereken bir hedef seviyesi olduğu unutulmamalı arkadaşlar. Euro Türk Lirası tarafına baktığımız zaman Euro'da bakın kritik bir direnç bölgemiz var. Burada sizlerle birlikte belirlediğimiz 18 lira 50 kuruş bölgesi. Burası önemli dedik. Kırılırsa yukarı yönlü hareketler sert bir şekilde Euro'yu ilk etapta 18.71 direncine doğru yukarı taşır demiştik. Ve bu dirence doğru Euro'yu taşımış durumda. Burada da kısada Euro'nun 18.85 bölgesi hedef olarak takip edilebilir arkadaşlar. 18.71 ve 18.85. 18.85 üzerine atabilir. Burada kalıcı olabilirsek Euro'nun ana hedef bölgesi de 20 lira 04 kuruş civarına doğru giden bir Euro takip etmeye devam ederiz. Sterlin bölgesine baktığımız zaman aynı Euro Türk Lirası'nda olduğu gibi Sterlin Türk Lirası'nda da parite bazlı dolar bazında yukarı yönlü hareketleri sizlerle birlikte izliyoruz. Sterlin tarafında bizlerin takip ettiği önemli destek ve direnç bölgelerine baktığımız zaman arkadaşlar dip bölgelerinden dönüşler sterlin tarafında görüyoruz. Sterlin yatırımcıları özellikle takip ederken dedik ki 21-26 bir dip bölge olarak takip edilmeli ve buranın üzerinde kapanışlar geldikçe burada da panik olmaya gerek yok. Burada ilk direnç bölgesi 21.56 civarından geçen direnç ve onun üzerindeki kısa vadeli hedef 21.75 sterlinde takip edilebilir bir alan olarak izlenmeli sevgili dostlarım. Burada da gene tekrardan yukarı yönlü hareketlerin başlayabilmesi içinse sterlinin 22.07 civarında yukarı yönlü kapanışlar görmemiz şart. Buradaki kapanışları yakalamaya başladığımız zaman sterlinde de 23 lira 63 kuruş bölgesinden geçen alan asıl orta vadeli hedef bölgemiz haline gelecektir. 21-26 üzerinde sterlin hala daha güçlü sevgili dostlarım. Burada sterlin takip eden arkadaşlarımız bu seviyeleri takipte kalabilir. Gümüş tarafına hemen bakalım. Gümüşte son durum ne şekilde? Orada da sert hareketlerimiz var. Yukarı yönlü. Evet hemen gümüş onsla başlayalım. Gram gümüşle devam edelim. Ons gümüş. Evet gördüğünüz gibi bir anda 21 lira 57 kuruş seviyesini test eden gümüş. Ons gümüş. Biz ne demiştik?
Bakın çok önemli rakamlar verdik. Gümüş yatırımcılarına biraz sabırlı olun. Gümüş çok agresiftir. Şuradaki hareketi yukarı yönlü kırar ise sert hareketler gelebilir şeklinde uyarılarımız vardı. Allah'a şükür bizleri yanıltmayan bir gümüş. 19.70 üzerinde ne kadar sert hareketler yapmaya başladı. Burada 19.70 üzerinde 21-26 artık güzel bir destek konumuna geldi. Bakın 21-26 bu destek güzel bir destek. Çünkü neden diyeceksiniz? Bu desteğin çalışılması durumunda ve burada kalıcı olmamız durumunda 24 dolar 74 sent. Bakın burası ons gümüşün ana hedef bölgesi haline gelecektir. Ve yukarı yönlü hareketler 24 dolar 74 sent civarına doğru ons gümüşte devam edecektir sevgili dostlarım. O yüzden 21 dolar seviyesi gümüş onsta önemli bir seviye. Bizler gram gümüş yatırımcısı için de önemli seviyeler vermiştik. Biliyorum gram gümüş yatırımcısı biraz üzüldü. Fakat sizleri korkutanlar oldu. Aşağı yönlü biraz baskılanma süreci, özellikle ABD'nin değerli metaller üzerindeki baskılanma süreci içerisinde korktuğunuzu da biliyorum. Fakat sizlerin korkmaması gerektiğini, yatırım tavsiyesi olmadan elinizdeki ürünleri kaptırmamanız gerektiğini hatırlatmaya çalıştım. Bu üründe yukarı yönlü hareketlerin sert bir şekilde birden gelişeceğini ve 12 lira 70 kuruş direncini ilk etapta deneneceğini söylemiştik. Gümüş gramda ve 12 lira 70 kuruş seviyesi artık bizler için bir destek konumunu almış durumda. Onun altında gene en kuvvetli ikinci destek 12 lira 24 kuruş bölgesinde bulunan destekler sevgili dostlarım. Şimdi 12.70 çok önemli. Neden çok önemli? Bakın 12.70 desteği üzerinde kalır isek ilk etapta şu uzun zamandır beklediğimiz 13 lira 40 kuruş seviyesinde bulunan hedef bölgemize doğru gümüşte yukarı yönlü ataklar, gram gümüşte özellikle yukarı yönlü ataklar hızlanabilir. 13.40 şu an için 12.70 üzerinde kapanışlar almaya başladığımızda ilk ana hedef bölgemiz olacak. Bu kısada bunu takip edelim. Bu 12.70 bandı gerçekten çok önemli. Eğer ki bu 12.70 bandında kalıcı olabilir ise hedef 16 lira 40 kuruşa giden bir gram gümüş sizlerle birlikte takip etmeye başlarız. Bitcoin tarafına hemen geçelim. Bitcoin BTC-USD paritesindeki son durum. Evet, BTC-USD paritesi beklentilerimiz doğrultusunda 21.000 doları kıracaktır. Orada da gene bakın aşağı yönlü ivmelenmeler yapılsa da benim tahminimce 21.000 doların üzerine biz Bitcoin'de atacağız ve Bitcoin'de yukarı yönlü hareketler devam edecektir. Şu an itibariyle 20.500 dolar civarlarında dolaşan Bitcoin'de 21.000 doların üzerine attığı zaman hedef 22.400. Bakın şurayı takip edeceğiz. 22.400 ve onun üzerinde 23.500. Buradaki ana hedefimiz de neresiydi? 24.000 doları Bitcoin'de göreceğimiz yönünde. Bu 24.000 doları sizlerle birlikte takip edeceğiz sevgili dostlarım. Bitcoin'de gene bizler için aşağıda 19.280 destek olarak takip edilecek alan 19.280. Burada kaldığımız sürece Bitcoin'de yön hala da yukarıdır. Panik yapmaya gerek yok Bitcoin takip eden sevgili dostlarım. Evet, sizlerle birlikte piyasalara genel bir bakış yaptık. Değerlendirmelerimizi yaptık. Ben hepinizi çok seviyorum. Kanalımızı beğenirseniz, yorumlarınızı fazlaca yaparsanız ve bana destek olan arkadaşlarımızın 3-5 tane yorum atması kanalımızın daha fazla kişiye ulaşması, geçmişe dönük videoları seyretmeniz o videoların daha çok öne çıkmasına sebebiyet verecektir. O yüzden sizlerden desteklerinizi bekliyorum sevgili dostlarım. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.